Merhaba arkadaşlar. Lexus'un basın davetine geldik. Burada bütün yeni Lexus modellerini görebiliyorsunuz. RX 200T. Lexus'ları seviyoruz ya. Lexus'lar hakikaten Japon'un Mercedes'i. Bu amiral gemisi LS600 HL. Bakalım göreceğiz. Arkası zaten bu BMW 7 serisine, S serilerine gönderme olmuş. En sevdiğim modellerden biri. 3 serisi tarzında. Önü falan güzel. IS200T. İşte RCF, RCF. Ya duruşu muhteşem otomobilin. Jantlar falan yani muhteşem, egzozlar. Yani bir yavru LFA diyebiliriz bunun için. Şu karbonun güzelliğine bak. Görüyor musun? Karbon fanatikleri için benim gibi bulunmaz kaftan. Dokunmatik ekranı var. Baya dolu, böyle uçak gibi içi. İngiliz kritikler baya ağırlığından bunun yakınıyordu. Ama frenler falan bayağı iyiymiş ya. Pilot Super Sport'lar var. Ant pek memnun değildi ama bayağı büyük frenleri. Karbon kaput. Gördüğünüz gibi. Karbon camdır. İsterim yani pistte kullanıp. Bakalım harbiden ağır mı değil mi? Burada bayağı güzel bir showroom yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Jant modelleri var. Siz hangi jantı seçerdiniz? Şu sol üst güzel. Bir de altındaki güzel. Öbür ikisi benim tarzım değil. Evet arkadaşlar, ilk aracımız Lexus IS300. Şöyle hemen çabuk bakıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok makinede diye. Direksiyonu çok güzel. Şöyle hafif karbon görünümü gibi bir görünüm var. Konsol. Böyle bir konsolu var. Şu buton çok güzel olmuş. Bu buton Eco Mod, Sport Mod diye değiştirebiliyorsunuz. Snow modu, ESP kapanıyor. Şurada joystick'i var. Bayağı hassas bir joystick. Dıştan görünüşü bayağı güzel. Ben sevdim. Şimdi bakalım sürüşü falan nasıl, inceleyeceğiz. Klima butonları, koltuk ısıtma, koltuk soğutma. Dolby Digital, Grace Note dem yapmış. Burada şeyler var. Arka nasıl? Arka bayağı geniş duruyor. Koltuklar da bayağı büyük bir şaft tüneli var. Sürüşü nasıl? Asıl o önemli olan bizim için değil mi arkadaşlar? Sürüş. Bu arkadaşlar aynı zamanda hibrit. Evet, hibrit. Aküden de yani elektrikli olarak da gidebiliyor. Şu an ready sinyali veriyor. Bir de büyük ihtimalle park asistanı ötüyor. Onu söndürmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şuna basmamız gerekiyor. Burada Lexus bir şeyler vermiş bize. Ne verdi acaba, merak ettim şimdi. Çikolataymış arkadaşlar. Güzel minik çikolatalar. Biz şu an elektrikle gideceğiz. Hibrit olması çok güzel. Ben hibrit araçları çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Çalıştırma butonu var. Burada böyle değişik, enteresan olmuş burası. Bakın bunlar dokunmatik arkadaşlar. Çok iyi ya. Bak. Görüyor musun? Dokunmatik. Fıt 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 fıt. Şimdi ne uyarısı veriyor acaba? Şu an emin değilim. Parking brake diyor. Release diyor. Kendi kurtulmuyor mu parking brake? Onu merak ettim. Evet, ayağımızla el frenini kaldırdık arkadaşlar. Bir an bulamadım ama tahmin etmiştim ayaklı olduğunu. Amerikan arabalarının da hep ayaklıdır ya. Şöyle ilk bir basayım bakayım nasıl. Sesi güzel. Hemen ESP devreye girdi. Enteresan. Mesela ESP'yi devre dışı bırakınca ne oluyor? Bakalım. Sport Plus'tayız. Direksiyondan bahsedelim. Ya iç mekan güzel. Direksiyonda şerit takip sistemi var. Telefon bağlama var. Ön çarpışma ayarı var. Cruise'u var. Şu an adaptif cruise'la gidiyorum. Şeritten çıkarsam uyarıyor. Sesi bayağı hoş. Araçları değiştireceğiz biraz kullandıktan sonra. Ben RC'ye geçmek istiyorum. Yani kupe olan. Burada mesela şarj olduğunu gösteriyor ekranda. Grafikler bayağı güzel. Mesela yokuş aşağı inerken büyük ihtimalle şarj olacak. EV işareti çıkıyor. Şimdi hop lastiklere gidiyor güç. Onu gösteriyor. Güzel yapmışlar grafikleri. Ho! Vay 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 arkadaşlar, gördünüz mü o hareketi?
Bakın. Ekran kayıyor. Bu çok iyiymiş bak. Psst. Bildiğin oradaki analog ekran kaydı. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bayağı iyiymiş. Hoş yani. Adaptif Cruise Control ile gidiyoruz. Gayet güzel çalışıyor. Bu tarafa alınca ekranı direkt navigasyonu burada da görebiliyorsunuz. Bayağı güzelmiş. Bak. Pıssa. Sol taraftan düz devam ediyoruz. Pıssa. Çıkarım esnerim hareketi bu. Yani bunu sevdim. Şu an koltuk bayağı rahat bu arada. Hani koltuğumuzla övünüyoruz demişti marka temsilcisi. Hakikaten güzel. Şu an arabaları değişiyoruz arkadaşlar. Yani böyle kısa kısa tadımlık. RX 200. Hemen direksiyonumuzu ayarlayalım. Tabii ki otomatik. Saat analog güzel. Arka geniş duruyor. Ekran bayağı ekran yani. 16'ya 9'un minyatürü. Bildiğin televizyon gibi. Burada böyle bir göz var. Uyarı falan yazıyor. Şu doku çok güzel olmuş. Klimamızı otoya alalım. Mesela bunda dokunmatik. Yani o deminki gibi değil. Direksiyonlar yumuş yumuş. F Sport diyor bunun içinde. Sürüş pozisyonu araba çok ferah hissettiriyor arkadaşlar. Böyle yanlarda cam, böyle fanus gibi. Ambulans falan da var ekipte. Markalar hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Head-up display'imiz var. Vay çok güzel. Baş üstü göstergesi diye çevriliyor. Çok güzel. Navigasyon var, hız var. Pardon, devir var, hız var. Radyoda gösteriyordu demin. Isıtmalı direksiyonumuz var. Sesler nasıl acaba ya? Ses düzeyi çok güzel, çok kaliteli baslar ve tizler. Basalım nasıl gidiyor bakalım. Güzel, fena değil. İnşallah kameranın açısı güzeldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen çabuk değişiyoruz. Tek kamerayla işi çözmeye çalışıyorum. Gözlüklüğümüz var. Mark & Levens'ın ses sistemi var. Zaten yani demin açtım. Radyoda bile oldukça kaliteliydi ses düzeyi. İlk intiba. Oturunca ne hissediyorsunuz? Bu organizasyon da bunun içinde aslında. Hani ilk sürdüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? İlk intiba oturduğunuzda hakikaten premium hissettiriyor. Direksiyonun dokusu, konsol falan güzel. Yani hakikaten bir uğraşılmışlık, bir teknoloji ve bir zarafet de var. İlk intiba böyle güzel, hoşuma gitti. Koltuk çok rahat. Şanzıman nasıl? Mesela düşürdüm, büyüttüm. Güzel, fena değil tepkisi. Bastım. Büyüttüm. Çok hızlı değil gibi geldi ilk intiba. Arkadaşlar SUV bayağı sessiz. Yaklaşık bir rüzgar sesi pek yok gibi. Yere doğru. Yolda düzgün bir yol gürültüsü de yok. Hani huzur içinde ilerliyorsunuz. Hakikaten huzur içinde ilerliyorsunuz. Koltuğu biraz ayarlayayım. Bel desteği fazla çukur beller için. Oh, vallahi koltuk çok iyi şu an. Mesela burada ben böyle gerçek alüminyum olsa, hani madem farklıyım, premiumum diyorsun, hani gerçi tabii artık üretim teknolojileri falan ona müsaade etmiyor ama hani bir gerçek alüminyum ya da bir kaplama olsa güzel olurdu ama bu renk tonu da çok iyi seçilmiş. Otomobilin içinde böyle bir elitlik var hakikaten. Hakikaten var. Bütün Lexus'larda var bu. O dikişler, birbirine oturuş falan hoşuma gitti. Mesela burası Piano Black, alüminyum ama. Piano Black değil, alüminyum. Bak bu konsol hakikaten güzel olmuş. Çünkü şu kaplama, buradaki alüminyum, hafif böyle mat alüminyum hakikaten güzel. Premium yani. Şimdi tekrar değişeceğiz arkadaşlar. Evet, bunu da atlattık. Gördüğünüz gibi makine buydu. Jantlar falan. Şöyle etrafında hemen tur atalım. RX 200T'ydi bu. Şu sinyalleri görüyorsunuz değil mi? Bayağı iyi duruyor. Hemen koşa koşa NX 300H modeline biniyoruz. Bej iç döşeme bizi karşıladı. Yumuş yumuş deriler. Bütün modelleri çabuk test ederiz. 40 dakikada 40 test. Aşağı yukarı aynı gibi şeyler. Oo, burada böyle wireless charging var galiba ya da burada bir şey var onun. Böyle güzel iki tane USB. Şuralar falan iyi olmuş, deriymiş. Devam ediyoruz. Arka tarafı göstereyim. Arka tarafta delikli derileri çok severim ya. Cam tavan bayağı iyiymiş bu arada. Burada da konsol
buraya alınmış. Ya hepsinde farklı farklı detaylar var. Bu güzel, hoşuma gitti. Yani tek düze bir konsol yok. Her otomobilde farklı bir konsol var. Bu otomobil biraz daha kompakt, SUV. Hoşuma gitti. Böyle yumuş yumuş. Direksiyonlar harika ya. Böyle hakikaten güzel deri kullanılmış. Kulakçık yok bunlarda, vites değiştirme. Cruise var zaten. Bunda da aynı ses sistemi var. Şöyle torpidoya bakalım. Geniş bir kadife kaplı torpidosu var. Burada da böyle bir deri yüzey var. Ya konsol deri olunca hakikaten araba bir anda premium oluyor hakikaten. Ya konsolun deri olması güzel bir detay. Çarpışma önleme var. Şimdi açtım mesela pre-crash safety. Direksiyon ısıtma var. Lexus biliyorsunuz güvenliğe çok önem veren bir firma. Zaten Amerika'da bir firma iyiyse ve Amerika'da bir firma iyi satabiliyorsa o firma mutlaka güvenli olmak zorunda. Ya bu her otomobil için geçerli tabii ama Amerika'da bu işler biliyorsunuz biraz daha sıkı. İşte İHİS testleri falan var. İşte biraz daha yüksek hızda yapıyorlar. Saatleri çok sevdim. Çok sessiz ilerliyor. Yol gürültüsü de az. Adaptif var mı bakalım. Adaptif cruise kontrol var arkadaşlar. Şu an adaptifle gidiyoruz. Ama adaptifin şeyini tam çözemedim ya. Yakın. Buldum. Tamam, yakın gidelim. Tamam. Şu adaptifin yakınlık şeyiymiş. Adaptif cruise kontrolle gidelim. Bakalım nasıl çalışıyor. İç kalitesi, malzemeler gerçekten iyi. Çalışılmış. Hakikaten hani biz premiumuz diyor. Mercedes BMW ile yarışır. Hatta bazı noktalarda daha iyi. Adaptifle gitmenin bir sıkıntısı da, şimdi biz İstanbul'da hep böyle tampona gidiyor. İnsanlar alışmış. Böyle adaptif şimdi mesafe bırakıyor arada. Millet korna çalıyor. Gerçi şimdi çalmadı ama mesela çaldı. ESP off'umuz var. Burada da aynı şekilde Eco, Sport Plus, S Plus falan böyle basınca da normale dönüyor. Üstüne basınca. Yani menüyü böyle elinizle arkadaşlar idare edebiliyorsunuz. Bayağı güzel, dokunmatik. Şu bileğinizi koyduğunuzda hani bilek zedelenmesin diye mousepad'ler satılır ya, onun gibi. Hiç yorulmadan tık 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 tık. Çok güzel. Güzel ayarlamışlar ya. Hoşuma gitti. Enerji. Bunda da elektrik. Bu da hibrit bir araç arkadaşlar bu arada. Mesela büyük bir çukurdu. Bam güm çok etmedi. Güzel. Mark & Levinson. Evet, adaptif cruise kontrol tamamen durduruyor. Durdurdu. Şimdi bakalım kendi şey yapacak mı ya da buradan bir refresh yapıp gidecek mi, bakalım, onu göreceğiz. Şimdi neyse, fazla bilmediğim için ben gazla kendim yaptım. Adaptif yine devrede. Büyük ihtimalle adaptifi şöyle yukarı itince olacaktı muhtemelen. Arkadaşlar bütün Toyota servislerinden Lexus'larınıza da servis alabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. İlk arabayı satış satar, ikinci arabayı satış sonrası satar. Bakın bu çok önemli bir laf. Eski bir satış sonrası çalışanı olarak bunun değerini bilirim. Hakikaten satış sonrası önemli. Toyota'da da bu konuda iyi olduğunu iddia ediyor. Bildiğimiz kadarıyla da iyi. 7 litre şu anki ekonomimiz arkadaşlar. Menüler aşağı yukarı hepsinde aynı o şeyler. İşte cruise kontrolün olduğu ekran var. Uyarı ekranı var. Ayar ekranı var. Bilgi ekranı var. İşte yol bilgisayarı yani. Navigasyon ekranı var. Ama 2 önce bindiğimin navigasyonu, o yana kayması muhteşemdi. Yani bunları detaylı teste alacağız inşallah arkadaşlar. Makineler güzele benziyor. Bu yollar çok güzel hakikaten. Mesela burada Sport Plus'a alalım. ESP'yi de kapatalım. Basalım. Bir şeyler dıt yaptı. Ne yaptı acaba? Çarpışma falan mı? Elektrikli modda ilk kalkışlarda elektrik kullanıyor sanırım. Çünkü ilk bindiğim otomobilde de öyleydi. Çok hafif çünkü bildiğiniz gibi ilk kalkışlarda otomobil çok benzin harcar, yakıt harcar. Burada elektrik motoruna bırakmışlar o işi gibi şu an. Yani şu an tamamen kendi varsayımlarımla konuşuyorum. Çünkü detaylı test değil. Hani otomobilleri de anlatmadılar. Sadece dediler ki ilk sürüş oturun, binin. Ne kadar premium, ne kadar huzur içinde olduğunuzu görün. Ondan sonra zaten detaylı bilgiler, detaylı olarak testler yapacaksınız. GS 200'e bineceğiz. Şöyle göstereyim. Kadranlar falan harika olmuş.
Arkadaşlar makineler hakikaten güzel yani Lexus'lar. Buradaki kocaman bir ekran var. Televizyon gibi. Gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir saat. Kol saati gibi. Bayağı güzel. Anahtarı arkada bu arada. O da iyiymiş. Sularımız var. Burada kapanan bir göz var. Burada koltuk ısıtma soğutma zaten fix. Onun haricinde neler görüyorum? HUD display. Burada da head-up display var. Şu dokular falan çok hoş olmuş. Direksiyon, işte direksiyonu kaplama piyano black değil de böyle sanki hakikaten odunumsu böyle güzel. Sunroof, arka güzel. Burada koltuk ne bu? Buradan ayarlıyorsunuz. Bu şey için makam otomobilini düşünerek gördüğünüz gibi hani patron geldiğinde hiç oradan inmeden buradan ayarlayabiliyorsunuz koltuğu. Tabii böyle olunca arka diz mesafesi fersah fersah. Gördüğünüz gibi şöyle otomobilin arkası bayağı güzel. Krem deri ayrı bir hava katıyor otomobile. Değil mi arkadaşlar? Yolu şaşıran olmuş. Onun için bekliyoruz. İyi beklerken de ben inceleyeyim şöyle hızlı hızlı. Burada 12 volt. Bir HDMI olsa güzel olurdu. Bu ekrana HDMI giderdi çünkü. Yani giderdi. Ondan sonra burada 12 volt USB'ler var. AUX var. Burada güzel kadife tepsisi var. Bu öne kadar geliyor. Burada aynı zamanda şu neymiş? Arka perdedir muhtemelen. Evet. Arka perde arkadaşlar. Ya bu biraz makam otomobili olarak düşünülmüş. Şöyle joystick'e dediğim gibi enter. Bakın bu bayağı iyi. Bakın. Joystick ve tık 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 hissedebiliyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar ve çok içgüdüsel. Ya direkt elinizde enter şurada zaten. Burada direkt navigasyon. Aynı menüler, menünün daha kaliteli ve büyüğü var burada. Çok hoşuma gitti. Ayarlı bir direksiyonumuz var. Şurada parlaklığını yapıyorsunuz. ESP tek tuşla kapanıyor. Güzel. Gözlüklük yok bak, enteresan. 2 katlı bir torpidosu var, güzel. Direksiyon bayıldım ya. Çok güzel duruyor. Yani böyle belki kameradan böyle simsiyah gözüküyordur ama aslında kahverengi odunumsu bir efekt var burada. Yani bayağı hoş. Bayağı hoş arkadaşlar. Gelip görmeniz lazım. Menüye girmeden bütün o başüstü göstergesinin ayarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Adaptif olmaması enteresan. Opsiyon vardır herhalde. Adaptif olmasını arardım. Hele ki böyle bir otomobilde. Değil mi? Siz de ararsınız. Yani standart bile olması lazım. Şu tuşlar arkadaşlar amfi tuşu gibi. Çok iyi. Arkadaşlar ses sistemleri güzel olmuş. Yani son ses açtım, bozulmadı. Ve radyo ve burada çok iyi çekmiyor. Ses sistemleri güzel. Yani huzur otomobili olmuş bu. Deri konsol, güzel dikişler. Yani şuraya bayağı derin. Burada bir göz var mı acaba? Olsaymış olurmuş yani. Ama yok. Dediğim gibi bunları detaylı teste alınca güzel güzel test edeceğiz. Yazısını yazacağız. Şu an bu ilk izlenim, ön izlenim. Bu kullandığımız makina GS 200'dü arkadaşlar. Önde de RC 200 var. Onu kullanacağız inşallah. Burada NX var. Kullandık. Gunmetal jantları çok güzel. Ben en çok galiba IS'i sevdim. Bu da RX 450 arkadaşlar. En güçlü versiyon. Ayrıca hibrit aynı zamanda. Bu da LS 600 HL. Demin kullandığımın en güçlü versiyonu ve hibrit olanı. Görüşürüz.